Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla gene sizlerle birlikteyim. Para kazanmak istiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. Bu videoda bir iş ilanı sitesi yapacağım arkadaşlar. İş ilanı sitesinde iş arayanlar işte başvuru yapacaklar iş ilanlarına. Biz de kontrol panelimizden yani arka uçtan başvuruları inceleyeceğiz, kontrol edeceğiz. Eğer uygun bulursak da tekrar geri dönüş sağlayacağız. Başvuruyu nasıl yapacaklar? Bir form üzerinden CV'lerini gönderecekler. Kontrol panelinde de yani site yönetimi kimse artık kim ilgileniyorsa o da inceleyecek, bakacak. Eğer başvurduğu pozisyonla uygunluk varsa da kabul edip geri dönüş yapacak. Gayet kullanışlı, basit bir eklentiyle çalışacağız aslında. Biraz özelleştireceğiz. Türkçeleştirdim zaten, dil dosyası da mevcut. Güzel, benim hoşuma gitti. Sade bir eklenti. Şimdi geçelim hemen WordPress, geliştiricinin WordPress sayfasına bir bakalım. Fiyatına bakarız. Ondan sonra da benim demoda yapmış olduğum sayfayı bir bakalım. Sonra da artık sıfırdan bir kuruluma geçelim arkadaşlar. Hadi gidelim. Kullanacağımız eklenti bu arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası bu tabii ki. Hemen Türkçesine bir bakalım. Bu şekilde VP yani WordPress iş ilanları, iş listesi, kariyer sayfası ve işe alım eklentisi. Tabii biz eklentinin ücretsiz kısmıyla çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Ücretli versiyonunda daha fazla özellikler var. Onlar da tabii ki ücretli versiyonda yani Pro sürümünde diyeyim size. Eklentiye bakarsınız zaten, bir inceleyin, sayfalarına girin. Geliştiricinin sayfasına bir girin. Ofisiyel resmi sayfasına girin. Belki işinize yarayacak bir eklentidir. Fiyatları uygun gelebilir size. Bu adreslerin linklerini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum zaten arkadaşlar. Girin, inceleyin, bakın, okuyun yani. Eklentinin zaten şu an bizim WordPress sürümümüzde uyumlu. Gayet de bayağı işte yıldızlaması falan da iyi. Benim hoşuma gitti. Dediğim gibi basit, gayet basit yani, öyle çok şey değil, abidik gubidik işlerle uğraşmıyorsunuz. Birkaç ayarları var, onları yapıyorsunuz. Form ayarları bilmem ne şu falan derken hemen kullanışlı kullanmaya başlıyorsunuz yani. Fiyatına bir bakalım. Fiyatı da bu şekilde arkadaşlar. Bakın, bir site 1 yıl işte destek $69'dan başlıyor. 5 site 139 artı bu eklentiyi alıp $400 sınırsız lisansa sahip oluyorsunuz. Bir sene boyunca da destek veriliyor size. Ne yapıyorsunuz tabii ki? Sitelerinizi yapıp satıyorsunuz tabii ki, para kazanıyorsunuz. Para geliyor yani, öyle diyeyim size. Hemen şeye bir bakalım. Benim yaptığım sayfaya bakalım. Şimdi demo sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Astra'nın ücretsiz bir şablonuyla çalıştım. Gene gerçi sürekli aynı şablon üzerinde çalışıyorum. Neden? Dediğim gibi ben çok böyle dizayncı, grafikçi birisi değilim. O yüzden de dizayn işleriyle, stil işleriyle uğraşmıyorum. Gayet işimi görecek olan bir temayı seçiyorum. Onun üzerinde de çalışıyorum zaten, biliyorsunuz. İşte resimleri falan yazıları falan değiştirdikten sonra bakın gayet güzel, kullanışlı, işimizi anlatabileceğimiz, gösterebileceğimiz, insanların sitede kaybolmayacağı. Sonuçta iş ilanında insanlar neye gelir? İşlere bakmaya gelir. Yani pozisyonlara bakar, iş pozisyonlarının türüne bakar, ona bakar, buna bakar. Çok fazla böyle karışık kuruşuk olmadan bir site, böyle bir şey yaptım. Bunun tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz proje dosyalarını VP Vivid'den çıkarıyorum ben. Yedek dosyalarını çıkarıyorum ve bunu da sitemde paylaşıyorum zaten. Böyle bir sayfamız var. Bakın, ilanlar da burada. Hemen şöyle bir tane ilana da tıklayayım. Eklentiyi kurduğunuzda tabii ki demo veri yok. Bu ilanları biz kendimiz oluşturmamız gerekiyor. Ben tabii ki bayağı bir uğraştım. Yani uğraşıyorsunuz sonuçta. Böyle bir şeyler yaptım. Bakın, bu ilana başvuracak kişi bu şekilde adını, soyadını, e-posta, telefonu falan işte yazıyor. CV'sini yüklüyor, bize gönderiyor arkadaşlar. Arka panelde yani kontrol panelinde de bakın bu şekilde bir kontrol paneli var. Takip edebiliyorsunuz. İşte başvuru olduğunu, gelen başvuru var mı, ne kadar görüntülenmiş, ilanların son tarihine bakabiliyorsunuz. Ya da daha önce de kapatabilirsiniz ilanı. Bu şekilde bir paneliniz de var. Kontrol panelinizde mesela başlangıç kısmında var. Tabii eklenti burada, iş fırsatları diye Türkçeleştirdiğimiz zaman bu şekilde oldu zaten. Öyle bakın, hepsi de Türkçe zaten. Gayet güzel, iyi. Uyarımızı yapalım ve hemen kuruluma geçelim arkadaşlar. Biraz uzun bir video olacak. Neden? Çünkü artık eklentiyi bitirdikten sonra sayfamızı gene bu şekilde yaptığım gibi bir düzenleme yapmaya çalışacağım. Nasıl çalıştığımı göstermek istiyorum. Sonuçta neler yaptığımı falan işte. Onları bir göstereyim. Belki siz kendiniz de yapmak istersiniz. Kendiniz yapmak isterseniz de bir şekilde fikir edinmiş olursunuz. Uyarımı yapıyorum ve kuruluma geçelim artık.
Çalışmamıza ilk önce tema kurulumuyla başlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir WordPress tabii ki kurduk. WordPress'i kurduğunuzu varsayıyorum, yani öyle diyeyim size. Onun üzerinde çalışacağız çünkü WordPress'in üstüne bir tema falan kuracağız, eklenti kuracağız. WordPress kurulu, öyle diyeyim. Şimdi böyle boş bir, tabii ki WordPress'in varsayılan temasıyla birlikte kontrol paneline geçiyorum. Daha önceki videolarımda da sürekli söylüyorum arkadaşlar. Bir takım eklentileri ben daha önceden kuruyorum arkadaşlar. Yani SMTP'yi kuruyorum, logoyu kuruyorum, ön belli ekleme, bunları kurmam lazım ki daha hızlı olsun. Yoksa bunları tek tek de kurmaya çalışırsam, burada gösterirsem bayağı uzun sürer, hiç gerek yok. Daha önceki videolarımda bunu hep söyledim, gene söylüyorum. Tema kurulumuyla başlayacağız dedik. Görünüme geliyorum. Temalara geçtim. Astra temasını kuracağız. Gene ücretsiz bir şekilde. Onun üstünden bir şablon alacağım arkadaşlar. Astra kurulumuna geçiyorum ve etkinliği kurup etkinleştireceğim. Temamız kuruldu. Şimdi Astra'ya şöyle bir hemen sol tarafta kontrol paneline geldi. Başlangıç temalarına, şablonlarına bakalım. Bunu kurmamız lazım aslında. Kuracağız, ondan sonra kuralım ve etkinleştirelim. Evet, kuruldu ve etkinleştirdik. Şimdi gene klasik olarak devam ediyorum. Elementor üzerinde çalışacağım arkadaşlar yine. Oradan şablonumuzu seçelim. Hiç uğraşmadan direkt zaten şunu alacağız. Bu şablonu seçeceğim. Bunun üzerine, yani ilk başta temayı kuralım, bir kenarda dursun da ondan sonra, çünkü kısa kodları falan eklediğimizde bir görmemiz lazım ne oluyor ne ediyor diye. O yüzden tema kurulumuyla başlıyorum, yani öyle diyeyim. Rengini falan ayarlayabilirsiniz. Logo hiçbir şey değiştirmiyorum. Devam ediyorum. Renkte de bu şekilde şöyle bir şey seçebiliriz. Hadi böyle mor mu olsun? Mor olsun. Karakter fontlarını seçebilirsiniz. İstediğiniz bir font varsa şöyle şunu seçtim ben de yine. Poppins. Ve devam diyorum. Burada submit dediğinizde arkadaşlar, eğer temanın, şablonun ihtiyaç duyduğu bir eklenti varsa onları kurar arkadaşlar içinde ve artı demo resimleri hepsini kuruyor. Yani gördüğünüz o resimdeki gibi şablonu olduğu gibi siteye kuracak arkadaşlar. Ona submit diyorum ve kurulumu başlatıyorum. Kurulum bitti. Şablon kuruldu. Hemen kapatalım. Kontrol paneline tekrar gelmiş olduk. Şöyle bunları da tekrar başlangıç. Evet. Kontrol paneli. Şimdi sayfayı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi bazen bu yüklenme sırasında arkadaşlar, bakın böyle arka plandaki resimler çıkmayabiliyor. Bunu da nasıl çözeceğiz? Hemen onu da göstereyim. Elementor'a geçiyorum. Gerçi resmi kullanmayacağız da baktığınız zaman. Yani aklınızda olsun. Bazen çünkü bu demo yüklemelerinde falan sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Bakın aslında resim burada var. Bak. Ha, şuydu ya. Tamam. Tamam, buydu. Tamam, güncelle diyorum. Tekrar çıkışımızı yapalım. Aslında açıkta kalsaydı neyse, önemli. Önemli değil. Güncelleyelim bunu da. Ha, bu şekilde bakın. Sayfamız, resmimiz geldi, öyle diyeyim. Tema kurulumunu hallettik. Tema kurulumundan sonra yapacağımız işlem ne? Eklenti kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Kontrol panelimizdeyiz. Eklentiler kısmına geldim. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklentimizin şu kısmı şöyle bir kopyalayayım. Arama kısmına yapıştırıyorum ve eklentiyi arasın bakalım. Evet, birinci sırada zaten çıkıyor. Kuracağımız eklenti bu arkadaşlar, bakın. 30.000'in üstünde etkin kurulum olmuş. 5 yıldızlanmış. Yani güzel, gayet iyi. Farklı eklentiler de olabilir arkadaşlar. Zamanla onlara da zaten değineceğiz. Eğer sizin kullandığınız bu şekilde bir iş ilanı sitesi oluşturabileceğimiz bir eklenti varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ki onları da inceleme fırsatımız olsun. Başka bir eklenti kullanıyorsanız, öneriyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Eklentinin kurulumunu yapıp etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Bakın sol tarafta bu şekilde geliyor. İngilizce zaten ama bakın. Gördüğünüz gibi kontrol paneli, karşılama, sihirbazı gibi bir şey. Ayarları burada işte işlemleri yapacağımız kısımlar bunlar arkadaşlar. Kurulumunu yaptık. Ne yapalım? Geçiyorum. Tabii ki ben eklentinin dil dosyalarını Türkçeleştirdim arkadaşlar. Elimden geldiğince düzelttim hepsini. Bu eklentiyle birlikte hatta şunu da kuralım. Bir dakika. Hiç dil dosyasına geçmeden de şunu halledelim. Eklenti uzantıları var arkadaşlar. Bakın add-ons dediği, tabii çoğu ücretli. Bizim ücretsiz olarak çoğu derken 2 tane ücretlisi var, 2 tane de ücretsiz var zaten.
Bizim kullanacaklarımız bunlar. Bunları da kurmamız lazım çünkü kullanacağız arkadaşlar. O yüzden de bakın burada free diyor. Hemen bunları böyle bu şekilde butonlarına tıkladığınızda eklentinin kurulumunu yapacak. Bakın etkinleştireceğim. Evet, tekrar geliyorum. Add-ons dediği yere bunu da kuruyorum. Bunu da etkinleştireyim. Yani sonuçta bir ana eklentiniz var. 2 tane de ana eklentinin kullanacağı uzantı eklentisi var arkadaşlar. 3 tane. Ne yapacağım? Dil dosyalarını 3 tane ana dil, yani 3 tane dil dosyasını yükleyeceğim şimdi. Çevirdiğim dil dosyalarını yükleyeceğim. Geçiyorum Loco'ya. Loco Translate eklentisine geçtim. Biliyorsunuz Loco arkadaşlar, Loco Translate ile eklentilerin ve temalarımızın eğer izin vermişse geliştirici dil dosyalarını çevirme imkanımız olabiliyor arkadaşlar. Böyle güzel bir eklenti aslında. Gayet de en çok kullandığım eklentilerden biridir zaten. Normalde ben ücretli bir program kullanıyorum zaten. Bilgisayarımda PoEdit diye bir program var. Onunla Türkçe çevirilerini yapıyorum. Ondan sonra da buraya yüklüyorum ama düzeltme kısımları olduğu zaman mesela ekledikten sonra işte eklentinin içinde ayarlar yaparken ya da çalışırken falan bazı kelimeler ters olabiliyor. Yani anlam kazanmamış oluyor, böyle olabiliyor. Hatalar olabiliyor çünkü sonuçta makine çevirisi bunlar. Birebir tek tek mesela hepsini çeviremezsiniz arkadaşlar. Çok uzun sürer bu sefer de. Onları da Loco üzerinden hemen 5 dakikada 2 dakikada düzeltiyorum. Şimdi eklentilere geldik. Kurduğumuz eklentilere bir bakalım. Eklentiler kısmına geliyorum Loco'da. Burada şimdi şu arkadaşlar ikinci ana eklentimiz de bu. VP Job dediği. Hemen şimdi ana eklentimize başlayalım. Kalıbı bir düzenle diyelim. Bakalım belki güncel bir şey çıkar falan. 415 diyor. 419 oldu bakın. Bunları yapın arkadaşlar. Sizin de aklınızda olsun. Eklenti ile ilgili videom var. Eklenti diyorum. Çeviriyle ilgili videom var arkadaşlar. Onu da kanalda seyredebilirsiniz. Onu da karta koyacağım. Kartta şurada bir yerde olacak. Seyredin. Şimdi bunu hemen şöyle geldik. Şablonu bir güncelledik. Yeni dil diyorum. Türkçe seçeceğim. Ve sistem klasörünü atacağım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken, gene her seferinde uyarı olarak veriyorum onu da. Dipnot olsun. Arkadaşlar geliştirici ve sistemde tutarsanız dosyalarınızı, dil dosyalarını güncellemelerde, silinmelerde dil dosyalarını kaybedersiniz. Bu yüzden de bilgisayarınızda her zaman için yedekleyin. Peki özelde tutarsanız ne olur? Loco'yu silmediği sürece de bir sıkıntı olmaz tabii ki. Loco eklentisini, yani Loco Translate'i güncellense bile, yenilense, silseniz bile eklentiyi dil dosyasını Loco üzerinde tutar. Ama şu var bakın arkadaşlar. Bazı eklentiler Loco üzerinden çalışmıyor. Yani dil dosyasını buraya koysanız bile klasörüne, Loco'nun klasörüne çevirmiyor arkadaşlar. Ya geliştiricinin klasöründe olacak ya sistem klasöründe olacak WordPress'in. Ondan sonra çevirebiliyor. O yüzden ne diyeceksiniz ki direkt yani aklınıza gelebilir. Özel dediği kısma, yani Loco klasörüne koyalım. Hiçbir şey olmasın. Olmuyor öyle arkadaşlar. Onu da denedim ama önceliğiniz tabii ki Loco üzerinde olsun. Loco klasörüne yükleyin ki bir deneyin, çeviriyor mu çevirmiyor mu diye bakın, inceleyin. Baktığınız olmuyor, sistem alın, sonra geliştirici alın, işte bakın yani. O şekilde deneyeceksiniz. Ben şimdi sistemi alacağım gene. Sistemde kullanacağım çünkü öyle göstereceğim. Oraya almıştım. Loco'da da denemedim aslında. Loco'da da olabilir yani, neden olmasın. Dil dosyasını hemen PO yükle diyor. Bakın arkadaşlar buradan PO yükle diyorum. Dil dosyamı alacağım. Neredeydi? Buradan hemen dil dosyasını da atalım şöyle. Yükle diyorum. Bakın iş fırsatları dedi. Türkçeleşti hepsi. Dediğim gibi bazı kelimeler farklı olabilir. Buradan çevirebilirsiniz arkadaşlar, istediğiniz gibi. Şimdi diğerlerine geçelim. Şuna bakalım. Bunu da kalıbı düzenle diyorum. Eşit diyelim, bakalım var mı bir şey. Herhangi bir şey yokmuş, tamam. Geçtik. Yeni dil diyorum. Türkçe seçiyorum. Yine sisteme seçiyorum. Çeviriye başla diyorum. Tamamdır. Yine aynı şekilde yapacağım. Diğeri de buydu. Evet. Tekrar bir kalıbı düzenle diyelim. Eşitle diyelim bakalım. 10 oldu. Bakın 5'ti 10'a çıktı. Bunları zaman zaman yapın zaten. Dil dosyalarını. Çünkü dil dosyaları güncelledikçe arkadaşlar yeni ya da yeni kelimeler, satırlar ekleniyor ya da çıkarılıyor. O yüzden de zaman zaman yapın. Sisteme tekrar çeviri diyorum. 10 tane. Onu da bir şekilde
Dil dosyalarının yükledik. Çevirileri bitti arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem artık eklentimize geçip ayarlar kısmına bir bakalım. Başlayalım, hatta ayarlarını yapalım. Ufaktan başlayalım artık yani. Eklentimize geldik. Genel bakış kısmındayız. Eklentimize bakın, sol tarafta kontrol panelinde iş fırsatları diyor. Genel bakış sekmesindeyiz arkadaşlar. Burada eklentimize şöyle diyeyim, yani iş ilanlarımıza başvuruları, iş ilanlarını takip edebileceğimiz kısım burası. Burada güzel yapmışlar bunu. Mesela şöyle özelleştirebiliyorsunuz da. Bakın, açık pozisyonlar, firmalarınız. Hatta şunu da şöyle alalım. Şimdi başlayın. Buradan mesela eklenti belgelerine, resmi sitesine geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Geri bildirim, yol haritası, destek, meslek. Bu da zaten pro, ücretli sürümüyle çalışıyormuş. Bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Bakın, başvuru analitiği, firmalarınız, son başvurular, açık pozisyonlar. Hepsini şimdi ilan ekledikçe buraları göreceksiniz zaten. Dolacak zaten. Dolmaya başlayacak burada. Buradan ilan da ekleyebiliyoruz. Açık pozisyonlar, tabii pozisyon iş türleri falan seçeceğiz. İşte tam zamanlı, ondan sonra işte yarım zamanlı ya da işte satış temsilcisi, insan kaynakları, neyse artık ilanlarımız, ona göre başvuru yapılıp yapılmadığını, toplam başvuruyu falan hepsini görebileceğimiz bir, ne diyeyim size, genel işte bakış sekmesi, öyle diyeyim artık. İş fırsatları burada, iş ilanlarımız tabii ki burada gözükecek. Yeni ilan oluşturma kısmı var. Buradan yeni ilan dediğinizde, tabii ki daha ayarlara geçmedik arkadaşlar. O yüzden de buralarda herhangi bir şey yapmayacağım. Geçiyorum hemen. Başvurular, dediğim gibi yaptığınız, yani yayınladığınız ilanlara bir form aracılığıyla başvuru yapacaklar arkadaşlar. Yani iş başvurusu, bir CV işte gönderecekler size. Onları görebileceğiniz, isimlerini falan görebileceğiniz, hangi pozisyona mesela başvuru yapmış, işe başvurmuş, onları falan göreceksiniz. Ayarlar sekmemiz var. Eklentiler sekmesine zaten baktık. Kurduk, çünkü buradaki 2 tane ücretsiz eklentiyi kurduk. Bunlar da ücretli eklentileri. Burada da yükselt dediğinizde de ücretli sürüme yükseltiyorsunuz. Hemen ayarlar sekmesine geçelim bakalım. Şimdi ayarlar sekmesinde genel sekmesi bu şekilde, bakın. İş listeleme sayfası. Eklenti kurulduğunda bir sayfa oluşuyor zaten arkadaşlar. Eğer sayfa oluşmadıysa, şimdi hemen sayfalar sekmesine giriyorum. WordPress'in, bakın bu temayla kurulan sayfalar, bunları Türkçeleştireceğiz tabii ki. Bu da job dediği, işte job artık neyse, eklentiyle birlikte kurulan sayfa. İçine girdiğinizde zaten yalnızca kısa kodu var arkadaşlar. Bakın, burada bir short kod, yani kısa kodu var. Burada iş ilanlarımızı listeleyecek, işte göstereceğimiz sayfa bu aslında. Bunları tabii ki düzelteceğiz. Hepsini düzelteceğiz. Şimdi çıkalım buradan da devam edelim. Şimdi sayfa bu şekilde seçili. Seçtik. Bunu Türkçeleştireceğiz. Sitemizin firma, bir danışmanlık hizmeti firmamız var arkadaşlar. Örnek olarak ben VPA Kariyer diyorum. Firmamızın ismini yazdım. İK, İnsan Kaynakları e-posta adresi. Şimdi sitenizde birebir siz uğraşacaksanız zaten sitenizin e-postasını yazabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ama sitenizde başka kişiler varsa, artık çalışanlarınız olabilir, yardımcılığınız olabilir. Onun e-postasını verirseniz başvurular direkt olarak oraya gider. O kendisi ilgilenir arkadaşlar. Biz gene kendimiz uğraşacağımız için ben hemen buraya kendi e-posta adresimizi yazacağız. Hemen şuraya bir bakalım. O kadar e-posta adresimiz var ki, info. Şunu alacağım. Tamam, buraya yapıştıracağım. Dedik, saatimizi ayarlayalım. 3 saat Türkiye'deyiz. Şu da iş. Bunu Türkçe karakter yazmayacaksınız arkadaşlar. İş ilanı diyorum. Kısa URL bu. Ondan sonra varsayılan iş yok mesajı demiş. Hemen bunu da Türkçeleştirelim. Şu anda açık iş fırsatımız yok demiş. Yapıştıralım. Tamam. Başka. Günlük e-posta özeti gönder. Bunu işaretli kalsın. İş arşivi, iş, bunlar yani varsayılan olarak bu şekilde bile kullansanız, bakın öne çıkan görsel, bunları açmıyorum. İş arşivi, devre dışı, dosya yüklemeleri, şunu seçiyorum. Çünkü şey var arkadaşlar, CV yükleyecekler. Yani bir Word datayı olabilir, belgesi olabilir, bir PDF olabilir. O yüzden de dosyaların güvenliğini sağlamak faydalı diye düşünüyorum açıkçası. Kaydediyorum. Permalink settings, tamam. Permalink'e hemen bir geçelim. Yaz adı, tamam. Tamam. Bu şekilde kaydettik, geçtik. Görünüme geçelim. İş ilanı sayfası. Şimdi burada
İsterseniz temanızın da şablonunu kullanabilir ya da eklentinin şablonunu kullanabilir. Burada tabii ki deneyip bakabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse onu seçersiniz arkadaşlar. Sayfa başına liste 10 tane, tamam 10 tane olsun. Gerçi 10 tane yeterli. Sayfalandırma türü klasik ya da modern demiş. Izgara liste, ızgara görünüm olsun ya. Aynen aynı şeydeki gibi 3 tutun 9 olsun bu. 3 6 9. Tamam. Modern eklenti şablonu, tema şablonu. Şunu seçeceğim. Tema şablonunu kullansın. İş filtresi seçenekleri. İş alanında iş arama alanını etkinleştirsin. Tamam. Bunlar zaten değişecek şimdi arkadaşlar. Onlara geleceğiz. Diğer seçenekler listedeki iş özellikleri. İşte böyle ara sıra da bu şekilde giriş çıkış yapıyor kendi kendine de. Listedeki iş özellikleri tamam. Süresi dolmuş işler. Süresi dolan işleri listeleme sayfasından gizle. Açabilirsiniz bunu da. O da olur. Arkadaş ya. İşte internette çalışırken de böyle sıkıntılar olabiliyor tabii ki. İş detay sayfasına bakalım. İş detay sayfası yerleşim seçenekleri. Tema, eklenti şablonu. Eklenti şablonunu seçiyorum. 2 sütunu seçiyorum. Bunu tema şablonuyla da değiştirebiliriz tabii ki. Bakacağız. İş özellikleri tamam. İş detay sayfasını iş özellikleri tanımlı hale getirin. Bunu açarsınız. Aslında açmakta fayda var. Yani açarsanız şöyle fayda var derken neden faydası olabilir? Eğer bunu açarsanız arkadaşlar bunu da aslında kısa kodlarda göstermemiz lazım. Nasıl göstermemiz lazım? Şöyle sayfalara bir geleyim tekrar. Görüntüle diyorum. Gerçi şu an ama iş olmadığı için herhangi bir şey göstermeyecek tabii ki. O da var. Diğer ekran neyse o öyle seçili olsun, olmazsa kaldıracağız zaten, gösteririz. Diğer ekran seçenekleri süresi dolan istenişi işaretini sayfanızda. Bunlarda ben herhangi bir şey yapmadım. Kaydediyorum bunu da. Önemli olan kısma gideceğiz şimdi. İş ilanı özellikleri arkadaşlar. Bakın onlar Türkçeleşecek. Şimdi şu kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Bunu az önce şurada gördük. Bakın. Burada gördük. Gördüğünüz gibi bakın mevcut filtre dediğimiz ve listedeki iş özellikleri. Bunlar Türkçeleşecek tabii ki. Hemen bunları da Türkçeleştiriyorum. Şöyle geçireyim. İş kategorisi. Seçenekler, iş kategorisi. İş kategorisi. Burada ilanlarımızla alakalı bir yerde de şimdi. Nasıl ilanlarımızla alakalı? Şimdi finans mesela örnek olarak finans uzmanı. Finans uzmanı. Uzmanı dedik. Virgül attık, tamam. Şimdi içerik yazarı. Ondan sonra başka ne vardı? Ne yapabiliriz? Hemen şuradan bakalım. İş kadı. Bakın finans uzmanı, iş yazarı, içerik yazarı pardon. İnsan kaynakları, satış temsilcisi. Hemen satış temsilcisi bir tane daha yapalım yeter. Satış temsilcisi. Yani olayın mantığı bu. İş türüne göre, kategorisine göre burada artık işte dediğim gibi satış temsilcisi, içerik yazarı, insan kaynakları olabilir, maliye uzmanı olabilir. İşte nasıl bir iş kategorisi ise ona göre burada istediğiniz kadar kategori açabilirsiniz. Meslek türü. Bunlar tabii ki İngilizce. Bunları hemen kaldırıyorum. Tam zamanlı mesela. Tam zamanlı. Yarı zamanlı. Serbest çalışan. Ondan sonra stajyer şeklinde işte. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. İş konumu. Konumda lokasyon, yani dediğimiz lokasyon. Neresi mesela? Şimdi İstanbul olarak veriyorum. Ben İstanbul içi olarak veriyorum. Kadıköy. Şimdi bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Türkiye genelinde bilmiyorum. Türkiye genelinde yapmak isterseniz tabii ki neden olmasın yapabilirsiniz. Ama bulunduğunuz lokasyonda yaparsanız daha faydalı gibi olabilir. Neden diyeceksiniz şimdi? Bulunduğunuz lokasyonda iş ilanlarını siz toplayabilirsiniz. Mesela eğer siteniz ya da ne bileyim hani bir bilinirlik diyeyim. Sizin insanlar sizin sayfanızı bulması lazım internette.
bir trafik oluşması lazım ki hani arama motorlarında sizi bulsunlar ki yani iş ilanı verebilsinler size diyeceğim şimdi ama eğer sizi tanımıyorlarsa neden size iş ilanı versinler? Ama bulunduğunuz lokasyonda bir beldede, bir ilde, ilçedesiniz mesela. Belli bir kısımdasınız. Buradaki insanlar mesela yani oralardan mesela iş ilanı toplayabilirsiniz. Gerekli reklamları yaparsınız mesela ya da işte ne bileyim bildiri dağıtırsınız mesela dersiniz böyle bir ilan sistem var. Hani iş ararsanız ya da işte ne bileyim böyle bir şey ya bir danışmanlık hizmeti şeklinde bu şekilde daha hızlı büyüme imkanınız olur ve buradan aldığınız iş ilanlarına göre mesela ücret de kazanabilirsiniz. Ha onun haricinde siz kendiniz bir firmaysanız zaten onu da zaten siteyi de kendinize göre ayarlayacaksınız. Yani şunları tabii ki iş kategorilerini tabii ki açabilirsiniz. Büyük bir hani çalışan grubunuz vardır. Ona öyle diyeyim size. Bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuzdur mesela. Günlük işçilerin yani çalışanlarınız vardır. Bu şekilde mesela bir siteyi oluşturup burada da mesela ilanlarınızı açabilirsiniz. Öyle diyeyim. Kadıköy dedik. Üsküdar. Ya da Bakırköy diyorum. Bakır. Tamam 3 tane de bölge yeter. Ayrıyetten farklı şeyler de ekleyebilirim buraya. Nasıl ekleyebilirim? Bakın yeni özellik ekle diyor. Buraya mesela ekstra bir şey ekleyelim. Şimdi bir önceki demo sayfamızdan hemen bakayım. Şurada hatta şu ilanda vardı. Bakın maaş aralığı. Böyle bir şey ekleyebilirim. Ya da ekstralar diye bir şey ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi. Şimdi ekstralar diye bir şey ekleyeyim. Buraya yazdım. Ekstralar dedim. Simge de seçebiliriz tabii ki. Hepsini de seçeceğiz. Olabilir. Şimdi buraya ekstralara ne ekleyelim? Eğitim ve gelişim fırsatı dedik. Esnek çalışma saatleri, sağlık sigortası, uzaktan çalışma imkanı gibi işte yani. Şöyle. Sağlık sigortası, uzaktan çalışma imkanı. Bu şekilde mesela ekstralar işe göre. Buna istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Yani yeni özellik ekle diyerek de arkadaşlar buradan bir sürü seçenekte oluşturabilirsiniz. Bunlara da ya istediğiniz gibi bir ikon yapabilirsiniz. Bakın şöyle işte şöyle bir şey seçebilirsiniz. Değişik bir şeyler yapabilirsiniz yani. Onları da kaydettik. Şimdi bakın bunları Türkçeleştirdik ya. Bunları Türkçeleştirdik. Artı tüm bellek başarıyla temizlendi. Evet bu internet yaptım. Lokalde böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bunu da ilk defa burada karşılaştık. Kaydet diyelim bakalım. Tekrar görünüme bir daha gideceğim. Bakın tamam bunlar Türkçeleşti bu şekilde. Yani enteresan. İşte bazen böyle sıkıntılar olabilir. Ama lokalde yaptığım çalışmada böyle bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yeni özellik ekle. Bakın ekstralar diye yaz. Yani oluşturduk. Burada hemen direkt bakalım. Bakın ekstralar da geldi mesela. Aramada yani filtrelemede isterseniz bunu da açabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. İş ilanı özellikleri geldik. Tamam bunu hallettik. Başka burada dediğim gibi yeni özellikler de ekleyebilirsiniz. Maaş aralığı falan bununla böyle bir şey yazabilirsiniz. Forma geçiyorum. Formda form stili tema tabanlı. Tamam. Eklenti tabanlı olsun. Akisment anti spam. İsterseniz bunu eğer kuruluysa eklenti kuruluysa Akisment'in bunu da açın arkadaşlar. Burada başvuru formlarına bakın PDF var, doc var. Bunlar yüklenebilir. GDPR sonuçta GDPR uyumlu onay kutusunu etkinleştirin. Çünkü arkadaşlar karşı taraftan bir e-posta alıyorsunuz, ad soyad alıyorsunuz. Bunları ne yaptığınızı anlatacak. Yani bir onay almanız lazım. Bu formu kullanarak bakın Türkçesi de bu şekilde yapıştırıyorum. Bu formu kullanarak verinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını, işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Yani onu söylüyorsunuz baştan. Ona göre ister yükler ister yüklemez. Başvurmaz. Recaptcha ile ilgili arkadaşlar YouTube'da aratın bir sürü video var. Gayet kolay kurulumu. Yani site anahtarı ve gizli anahtarı buraya yapıştırdığınız zaman da Recaptcha'yı da kullanırsınız. Burada da işimiz bitti. Bildirimlere geçelim. Bildirimlerde e-posta sistemi var arkadaşlar. Denedim, test ettim ben de. Gayet iyi çalışıyor. Bilgilendirme yapıyor. Buradaki bakın kısa kodları kullanabilirsiniz e-posta içerisinde. Burada da zaten bakın kullanılmış bazı kısımlarda.
Bunları Türkçeleştirmeniz lazım tabii ki. Hemen şimdi şöyle bir alacağım. Çevir diyorum. Tamam. Sildik. Buraya ekleyeceğim. Adresindeki iş paronuzu gönderdiniz. İşte teşekkür ederiz. Info tamam. Şunu da Türkçeleştirelim. Türkçeleştirme yaptığınız zaman bakın. Bu kısımları da Türkçeleştiriyor. Hemen şuraları böyle değiştirin. Ondan sonra şu tamam. İngilizce olarak almış. Bu da tamam orijinal. Başka şunu alalım. Bir şekilde tamam. Şöyle burayı silebiliriz. Tamam. Kaydet diyorum. Diğerlerinde bakın bu şekilde bunları da Türkçeleştireceksiniz. E-posta kısımları. Hemen şuraya Türkçesini yazdım. Böyle pozisyona yeni başvuru geldi. Bunları da çevirin arkadaşlar, işte Türkçe'ye çevirin. Şuna bakalım. Hemen şunu da çevireyim. İş ilanının süresi dolmuş. Yapıştır dedik. Şöyle. Tamam. VP iş ilanları etkisi. Şunu kaldırdık. Tamam. Bunu da kaydettik. Kontroller dediğim gibi bakın yani çok böyle karman çorman bir özelliği yok aslında. Yani gayet iyi. Kullanılabilir. O yüzden şunu da çevirelim. Buradan gönderildi. Buraya ekleyelim. Sitesinden gönderildi. Oraya kendi sayfamız ismini de yazarız canım. Gerek yok, sıkıntı yok. Şunu da değiştirelim. Buraya da şunu da alayım. Tamam, şunu ekleyelim. Tamam. Bunu da kaydettik. Yani burada mesela dediğim gibi şurada mesela kullanabilirsiniz. Buradakileri şunu alıp mesela şuraya ekleyebilirsiniz. Ya da ne bileyim başka ne başvuru sahibi adı demiş, ön yazı bilmem ne falan gerek yok gerçi buna da. Onu da kaydettik. Eklenti ayarları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tabii ki iş ilanlarını falan eklemem lazım ki biraz daha böyle özelleştirme imkanımız olsun. Bazı şeyleri görmemiz lazım çünkü. Orada değiştirebiliriz ya da değiştirmeyiz. Ona göre ayarlamalar yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Ben şimdi örnek olarak bir iş ilanı oluşturacağım. Bir tane göstereceğim zaten. Birkaç tane olursa daha iyi olur çünkü sayfada daha güzel gözükür. Hem 6 tane, en azından 6 tane gene demo sayfada olduğu gibi 6 tane yapacağım ama bir tanesini göstereceğim. Artık işin mantığını anlamanız bakımından tabii ki onu göstereceğim şimdi. Geçiyorum yeni ilan oluşturmaya. Eklentinin iş fırsatları sekmesindeyim. Aslında genel bakıştan da ya da yeni ilandan da yapabilirsiniz. Buradan da ekleyebilirsiniz tabii. Yeni iş ilanı ekle diyor. Hemen ilan başlığımızı ne diyelim? Satış temsilcisi diyelim. Satış temsilcisi aranıyor dedik. Tamam. Şimdi buraya işle ilgili biraz özellikler yazmamız lazım. İşte eğer bir firma firma ise firmanın özellikleri, işin içeriği, aranan özellikler falan böyle bu tür bilgileri verelim. Yazalım. Ben şimdi eski demodan hemen alıyorum. Bunları kaydedeceğim. Kopyalayayım, buraya yapıştıralım. Bu şekilde bakın şimdi firma hakkında iş tanımı var. İşin içeriği, aranan özellikler dedik. Başka şuraya şöyle bir şey ekleyebilirim. Başvuru için bunu alayım. Başvuru için eğer yukarıdaki uygun olduğunu düşünün, lütfen özgeçmişine burayı kapatmadan bilmem ne falan demiş. Tamam. Böyle bir şeyimiz var şimdi. İş tanımımız var. Şimdi iş kategorisi ne? Satış temsilcisi. Evet. Meslek türü yarı zamanlı olabilir, serbest çalışan olabilir. Tam zamanlı olsun. Hadi öyle olsun. İş konumu nerede? Kadıköy'de. Ekstralar ne veriyoruz? Sağlık sigortası veriyoruz. Ondan sonra eğitim ve gelişim fırsatı veriyoruz. Bunları da seçtik. Şimdi gelelim iş kısmına. Bakın burada ne var? Yapılacak iş son kullanma süresi demiş. Şimdi tabii ki çok kısa sürede de bulabilirsiniz ya da bir hafta verebilirsiniz. Bir hafta içerisinde yani 3 gün 5 gün neyse artık bir tarihte verebilirsiniz icabında. Biz de şöyle bir tarih verelim. Bugün neyse şöyle 25'ine kadar dedik.
Son kullanma tarihini göster demiş. Yani ilanın ne zamana kadar geçerli olduğunu göstermek için. Bunu aslında şöyle düşünebilirsiniz. Mesela dışarıdan ilan aldığınız zaman buna göre mesela bir fiyatlandırma yapabilirsiniz aslında. Böyle bir şey olabilir. Yani bir hafta 10 günlük falan bir fiyatlandırma, işte aylık, iş ilanı aylık bilmiyorum olur mu neyse. Böyle bir fiyatlandırma olabilir. Örnek olarak aklıma geldi de. Öyle bir şey olabilir. Bunları da yaptık. Tamam mı? Tamam. Yayınla diyorum. Bir bakalım nasıl gözüküyormuş hem. İş ilanını görüntüle diyorum. Bakalım. Bakın bu şekilde satış temsilcisi aranıyor. Tamam. Burada formu var. Bakın şu kısmı üste alacağım. Üstte dursun. Burası şey durmuyor. Link olayında bakın bu dediğim gibi arkadaşlar bakın. Satış temsilcisi dediğimde direkt olarak satış temsilcisini yani eğer satış temsilcisiyle ilgili birden fazla reklam var, ilan varsa burada bu şekilde görecek arkadaşlar. Öyle sıralanacak yani öyle diyeyim size. Hemen şöyle geri gideyim. Buradan işte ad soyadını yazacak, başvuru CV'yi ekleyecek, OK diyecek ve gönder diyecek ve başvuruyu yapmış olacak çalışmak isteyen. Şimdi şunu değiştirebiliriz aslında şablonu böyle bir geri gidelim. Hatta yok şuradan neyse ama şablonları değiştiririz sonra şey yapalım. İlan o 1655'miş. Maşallah. Şimdi ben bir örnek olarak 5-6 tane daha ilan ekleyeceğim arkadaşlar. Değişik pozisyonlarda tabii ki hani türlerde ekleyeceğim ki biraz böyle sayfada ana sayfada daha farklı gözükmesi için. Bakın görüntüleme 2 dönüşüm şu an yok tabii ki. Başvuru da yok tabii ki şu an. İsterseniz siz de mesela ne yaparsınız bunu kopyalayıp 5-6 şekilde kopyalayıp yapabilirsiniz. Böyle de bir şey yapabiliriz. İsimle başlıklarını değiştirebiliriz. Ben onları yapayım, hazırlayayım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Örnek iş ilanlarını hazırladım. 6 tane şu an ilanımız var. Yani 3 tane kategoride zaten 6 tane ilan oluşturdum. Şimdi bunlar nasıl gözüküyor? Hemen ona bakalım. Sayfalardan hemen şöyle görüntüle diyorum. Bakın bu şekilde gözükecek. Hemen şöyle bir bakalım. Daha fazla detay diyelim. Özgün içerik aranıyor. Tamam. Şimdi bu böyle bir kalsın. İlanları bitirdikten sonra ayarlara tekrar dönüyorum arkadaşlar. Ayarlarda görünümde biraz oynayacağız şimdi. Bir dakika. Şöyle bir geçelim görünümü. Görünümde iş detay sayfası yerleşim seçenekleri. Şunu temaya seçeceğim. Şunu da yukarı alacağım. Bir kaydedelim bakalım şimdi. Evet bu şekilde. Üste geldi. İş kategorisi, meslek türü, iş konumu, ekstralar. Tamam. Tamam güzel. Gayet güzel gözüküyor. Tekrar bir ilanlar sayfasına bir daha bir görüntüle diyeceğim. Şimdi şunu da bir düzeltelim. İş detay sayfası. Eklenti şablonunu seçeyim bakayım. İsterseniz listeleme görünümü de seçebilirsiniz tabii ki. O size kalmış. Şöyle hemen şu meslek türünü de aslında listedeki iş özellikleri. Mevcut filtreler, meslek türü. Şunu da seçelim bari. Kaydedelim. Şunu bir temizleyelim bakalım. Meslek türü, stajyer, Üsküdar. Tamam. Dedik. Şurada kısım. Şunu yenileyelim. Evet meslek türü. İsterseniz meslek türünü göstermezsiniz tabii ki. Tam zamanlı, stajyer, serbest çalışan ya da satış temsilcisi. Bunları da mesela kaldırabilirsiniz. Yalnızca tam zamanlı gösterebilirsiniz ya da lokasyonu gösterebiliriz. Öyle bir şey olabilir. Ayarlarda tema şablonu onu seçtik. Klasik, modern, başka da bir şey yok herhalde. Aynen. Tamamdır. Şimdi sayfamızda tabii ki bu ilanlar sekmesini yapmamız lazım. Ne yapalım? Sayfalar sekmesine geliyorum. Sayfalar sekmesinde arkadaşlar düzenlemeleri yapalım. Bir Türkçeleştirelim. Sayfaların isimlerini Türkçeleştirelim. Linklerini bir düzelteyim. Ondan sonra da ilanları en azından ana sayfada bir menü ekleyelim ki sayfada menüde olsun. Oradan daha hızlıca görebilelim arkadaşlar. Sayfalar sekmesindeyim. Tüm sayfalar bakın. Eklenti yani tema ile birlikte gelen sayfalar ve eklenti ile birlikte gelen sayfa, kurulan sayfa. Şimdi bunları hemen bir düzeltelim. İlk önce şuna başlayayım. Eklenti ile gelen sayfaya. Onu Türkçeleştirelim. İş ilanları diyorum buna.
ilanları dedim. Linkini de düzeltelim. Tamam, güncellendi. Hatta şöyle bir bakalım, iş ilanları çalışıyor mu böyle tamam çalışıyor. Diğer sayfaları da bir düzelteyim. Sayfaların isimlerini de düzelttim, linklerini de düzelttim. Şimdi şurada hemen bir dipnot vereyim arkadaşlar. Tema ile birlikte, yani şablonla birlikte kurulan sayfalar bakın Elementor'la yapılmış sayfalar, ama eklentiyle gelen sayfa, iş ilanları Elementor'la yapılmamış sayfa. Bunu da nasıl değiştiririz diye düşünürseniz şöyle bir şey var. Bakın, aslında düzenle diyorum. Burada ben elçi sayfasından da şey yapabiliriz. Şu kodu alacağım. Yani kısa kodunu alacağım. Tekrar geleceğim. Bir tane sayfayı kopyalayacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. İletişim sayfasını kopyalayacağım. Gerçi şunu bir çöpe atalım ilk önce de. Bir silelim şunu ilk önce. Aynen gitsin. İletişim sayfasını kopyalıyorum. Düzenle diyorum. Buraya iş ilanları diyorum tekrar. Şöyle. Önce bir yayınla diyorum. Elementor ile düzenle diyorum. Bakın şimdi bu kontak diyor ama hiç ona aldanmayın. Direkt bakalım şimdi, bakın şunu bir sileceğim. Buraya kısa kod alıp şuraya hemen kısa kodumuzu yapıştıracağım. Bakın böyle. Şunları da silebiliriz tabii ki. Yani kaldıralım. İş ilanları. İş ilanları sayfası. Yani Elementor'la. Bunu da değiştirelim hatta. İş ilanları dedik. Bakın tamamdır. Yayınla diyorum. Yani ne yaptık? İş ilanları da Elementor'la yapılmış bir sayfa gibi gösterdim şimdi. Şimdi hemen görünüme geliyorum ve menü. Menülerimizi bir ayarlayalım. Ana sayfamızda bir gözüksün çünkü. Ana menü. Öyle düzelteyim. Ana sayfa hakkımızda hizmetler, iletişim demiş. Mesela toplu seçim. Şunları bir kaldıralım. Hakkımızda hizmetler, iletişim kalsın. Ana sayfa iletişim ve iş ilanları. Onu ekliyorum. Şöyle üste aldım. Birinci ana menüde gözüksün. Tamam. Bir menü daha oluşturacağım. O da alt menü. Footer kısmında olacak yani. Alt menü dedim. Alt kısım menüsü oluştur. Ona da hakkımızda iletişim alacağım. Hizmetleri aldım mı? Tamam. Bu şekilde orada gösteririz. Tamamdır. Bunu da kaydettik. Şimdi sayfamıza bir gidelim. Bakın iş ilanları buraya geldi. Hemen bir iş ilanlarına bakalım. Gördüğünüz gibi iş ilanlarımız yayınlanıyor. Hemen bir tane ilanın içine geldim. Oradan ilanımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın içerik yazarı, iş kategorisine bastığım zaman iş kategorisi, yani içerik yazarı ilanları ne kadar varsa burada böyle gösterecek. Yani bunu linkli olarak gösterebilirsiniz. İsterseniz de göstermezsiniz. Onu size kalmış. Yani kısa yoldan da buradan ulaşabilir. İçerik yazarı ilanlarına icabında. Farklı hani şeylere de ulaşabilir arkadaşlar. Bakın iş konumuna bakalım. Üsküdar'da başka var mıymış? Varmış. Mesela içerik yazarı, özgün içerik yazarı. 2 tane. Onun faydası o yani. Şimdi bunu da hallettik. Artık ne yapalım? Bir örnek iş başvurusu yapalım arkadaşlar. Son kısımda zaten sayfada düzenlemeler yapacağım. Şimdi geçelim, bir başvuru yapalım. Örnek bir iş başvurusu yapalım. Özgün içerik yazarı aranıyor. Mesela örnek. Geldik, evet, baktık, tam bize göre bir iş. Şansımızı deneyelim. Hemen şunu bir dolduralım. Öyle hikayeden. Tamam. E-posta adresimiz doğru. Bir tane özgeçmiş alalım şuradan. Şöyle, tamam. Gönder diyelim. Başvurumuz gönderildi arkadaşlar. Şimdi gidelim bir kontrol paneline bakalım ilk önce. Sitemizin kontrol panelinde iş fırsatları genel bakışa bir gidelim. 6 tane ilan vardı zaten. Yayınladık. 6 açık pozisyon. Bir tane yeni başvuru var. Toplam başvuru sayısı 1. Bakın burada gayet güzel. Yani burayı ben bayağı beğendim arkadaşlar. Çok güzel. Kısa yoldan hemen
buradan takip edebilirsiniz. Başvurularınızı, ilanlarınızı hepsini görebilirsiniz buradan. Elton Cantu diye birisi işte başvuruda bulunmuş. Bakalım öyle PDF tabii ki. Ücretli sürümünde arkadaşlar burada özgeçmişi ön izleme yapıyor. Lokalde göstermiyor ama bakalım burada da indirecek herhalde. Büyük bir ihtimalle evet özgeçmişi indiriyor. Normalde herhalde o artık ücretli sürümünde var. Ücretli sürümünde burada ön izleme yapabiliyorduk arkadaşlar. Yapabiliyormuş. Yani öyle gösteriyor. Ama ücretsiz sürümünde burada ön izleme göstermiyor arkadaşlar. Onunla yapacak bir şeyimiz yok. Yalnızca böyle indirecek artık. Bilgisayarınıza indirdikten sonra PDF'i açıp bakacaksınız arkadaşlar artık. Başvurunun işte CV'sini okuyacaksınız. Özgeçmişini okuyacaksınız, bakacaksınız. Ücretsiz sürümünde ne yazık ki ön izleme yok. Bu şekilde gördük mesela bir başvuru. Şimdi bir de e-postaya bir bakalım. Hatta e-postamıza e-postalar geldi. Sayın Elton Cantu başvuru aldığımız size bildirim bilmem ne falan işte e-posta ayarlarını yaptık ya arkadaşlar, Türkçeleştirdik. Bu şekilde karşı tarafa bir e-posta gidiyor. Bir de bize gelen e-postaya bir bakalım. O da tabii bunlar Türkçeleştirilmesi lazım arkadaşlar. Dedim özgün içerik yazarı, işte ilan numarası, başvuru yapan kişinin ismi, e-postası, telefonu, işte iş ilanı. Baktığınız zaman iş ilanı hangi ilan olduğunu, onları bir de işte artık not yazdıysa not. Onları filan e-posta olarak bize gönderiyor. Gayet güzel, başarılı çalışmış yani, olmuş. Başka bir şey gelmiş mi ki? Gelmemiş, tamam. Bu şekilde ilanlarınızı, başvuruları takip edebiliriz. Gayet güzel olmuş. Kullanışlı. Başka bir şey, ayarlar kısmında tekrar bir ayarları bir geçelim bakalım. Var mı yapacağımız bir şey? İş ilanının için öne çıkan görselde. İsterseniz mesela resimde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu açarsanız iş ilanlarında öne çıkan görsel desteğini etkinleştiriyor. Bu sefer de ilanlara bir resim ekleyebilirsiniz. Başka ne var? Yani şunu seçmedik, şunu seçelim. İş bir sayfa seçin diyor. İş ilanları. Gerçi ama burada şey olabilir şimdi. Evet. Elementor'lu olduğu için ayrıyetten de ekleyen mi acaba? Neyse bir daha bir bakalım. 2 defa mı yapacak? Yok, tek yaptı. Tamam. Görünüme geldim. Burada herhangi bir şey, iş arşivi, sayfa şablonu. Şunu tekrar bir liste eşi yapalım şunu, bir de şöyle liste görünümü yapayım. Öyle bir bakalım. Şöyle bir yenileyelim. Temizlesin. Liste şeklinde de böyle bakın. Alt alta sıralar. Ama bence şey daha güzel duruyor. Izgara görünümü daha iyi duruyor. İş arama, iş alanını, iş aramalarını etkinleştirin. Bunu da açalım. Hatta o da şu kısım arkadaşlar. Şuraya gelecek. Şöyle tüm temizle. Bakın arama kısmı buraya geliyor. Burada. Yani buradan da hemen hızlıca arama yapabilir mesela. Mesela içerik diyeyim. Mesela içerik yazarı aranıyor. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde aramada yapabilir ya da buradan seçebilir. Bunlardan seçebilir arkadaşlar böyle yerlerden. Onları da yaptık. Başka da ayarlar kısmında yapacağımız, bakacağımız. Dediğim gibi bunları mesela değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani hangisi size uyarsa temanızda ya da eklenti şablonuyla daha mı güzel gözükür, gözükmez, nasıl artık gözünüze hitap eder. Onları siz kendiniz ayarlayabilirsiniz stillerini. Başka da yani yapılacak bir şey yok. Eklenti o kadar, hani dediğim gibi çok karmaşık bir eklenti değil. Gayet basit, anlaşılır bir eklenti. Halledersiniz diye düşünüyorum ben de. Form stili tema tabanlı, eklenti tabanlı. Yani şu formdan bahsediyor arkadaşlar. Tamam. Gayet bence başarılı. Eklentiyi inceledik. Bilmiyorum düşünceniz nedir? Eğer böyle farklı bir şey düşünüyorsanız da ya da yapılabilir diye yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Fikirlerinizi görmek, okumak istiyorum. Nasıl bir eklenti olduğu hakkında yani yazabilirsiniz bana da. Ya da farklı bir buna benzer bir eklentiyi biliyorsanız ya da kullanıyorsanız lütfen yorumlara yazın. İnceleyelim, bakalım, faydalanalım. Dediğim gibi çok karmaşık bir eklenti değil. Eklentinin ayarlarına baktığınız zaman artı Türkçe'de çoğu kısım %90'ı herhalde Türkçeleşmiş. Kullanılabilir eklenti. Gayet güzel, başarılı bence. Teşekkür ediyorum buradan da geliştiricilerine. Ücretsiz sürümüyle gayet güzel iş yapar diye düşünüyorum. Artık ne yapalım? Sitemizin
ana sayfasını, bakın diğer sayfaları ben değiştirmiyorum arkadaşlar. Oraları artık hani iletişim ya da hakkımızda olan kısımları falan doldurursunuz. Ben ana sayfanın şeklini işte biraz orada demoda yaptığım gibi düzelteceğim. Biraz göze hoş gözüksün ya da bu şekilde kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir. O yüzden de nasıl düzelttiğimi göstereceğim işte. Resimleri ekleyeceğim, yazıları falan, işte bunları yapacağız şimdi. Geçelim artık temamızı düzenlemeye. Ana sayfadayız. Ana sayfamızı bir güzel şöyle aynı demo sayfamız gibi bakın bu şekilde düzeltelim. Hemen başlayalım. Elementor'la başlayalım arkadaşlar. Elementor ile düzenle diyorum. Şimdi başta hemen şu resmi bir değiştirelim. Geldik. Kapatalım. Ben resimleri önceden yükledim ki vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Hemen şunu seçtim. Öyle. Tamamdır. Hemen yazılarımızı da hayalinizdeki iş burada. Hemen kopyalayalım. Buraya da hemen başvurun. Demişiz. Tamam. Bunu biraz şimdi şu resmin bir arka planı bir karartalım. Şöyle yazımız öne çıksın en azından. 5 iyi. Şunları bir kaldıralım. Tamam. Linkimizi ayarlayalım. Ne demişiz? İlanlar. İlanlar. İlanlar sayfasına link vereceğiz. İş ilanları. Hemen şunu bağlantı adresini kopyalıyorum. Nereye yapıştırıyorum. İlanları. Tamam. Şöyle biraz da şunu kalınlaştıralım. Tipografi normal kalın. Biraz da büyütelim şöyle. 18 16 tamamdır dedik. Başka şunu da düzeltelim. Şöyle 20'yi alalım. Evet, biraz büyük mü? Yani biraz değil, bayağı büyük. Şöyle 80'e getirelim bari. Tablette nasılmış? O. Hemen şöyle. Tablette de böyle olsa. Tablette de biraz düşürelim şöyle. 70 olsun. Cep telefonuna bakalım. Oh. Cep telefonunda da maşallah. Şöyle üstten anladım. Şunu da küçültmemiz lazım biraz. Ama cep telefonunda da bu şekilde. Yani olabilir. Evet. Uygun. Tamamdır.
Şimdi bu kısmı hallettik. Bunu kaydedelim. Şimdi burada ne varmış? Karenizdeki yeni bir sayfa açın. Tamam. Açalım. Yeni bir sayfa açtık. Şimdi buraya da resimlerimizi ekleyelim. Birinci resmimizi, içerik yazarı. İkinci resmimiz neymiş? Bilgisayarlı. Tamam. Bunların resimlerin boylarının aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Aynı ölçüde olsunlar. Daha şu satış temsilcisi. Bunları değiştirelim. İçerik yazarı dedik. Finans uzmanı mı bu da? Finans uzmanı, satış temsilcisi. Finans uzmanı, satış temsilcisi. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunlara bir link yapabiliriz. Neden? Yaptığımız çalışmalarda şöyle bir şey vardı. Bakın, iş ilanları, içerik yazarı. Bakın, içerik yazarı linkini aldığım zaman bakın, buradan bir link verebilirim. İçerik yazarı mesela. Şuraya bir link verebilirim. Yani o yüzden hani linki isterseniz açıp kapatabilirsiniz. O yüzden demek istedim. Onu gösterdim. Şimdi bunları tabii Türkçeleştirmemiz lazım. Geçtik. Buraya bir tane yorum. Şu kısmı tabii ki şimdi hemen kısa kodu bir ekleyelim buraya tabii ki. Şöyle bir kısa kod ekleyeceğiz. Bir kısa kod ekleyelim. Kısa kodumuzda hemen, hatta şöyle şurada arkadaşlar bakın, bu da geliştiricinin, bu sayfanın linkini de videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bir tane kısa kodu var zaten. Şunu alacağım. Kısa koda. Ya oradan da alabilirsiniz ya da sayfa zaten oluşturulan sayfada kısa kod olduğu için oradan da kopyalayabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Şöyle bakalım. Tamam. Onu da hallettik. Şöyle bir yorum, satış temsilcisi. Şunu hemen kopyalayalım. Yapıştıralım buraya. Tamam. Buraya da şimdi böyle harekete geçirici bir şey yazabiliriz. Mesela ne yapmışız? Kariyerin kapısı, tek tıkla başvur, hayallerine ulaş. Güzel. Hayallerine ulaş. Şu resmini de değiştirelim. Bu şekilde. Şunu da kopyalayalım. Evet, renklerini falan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok böyle göze şey gelmiyorsa değiştirin. Buna da hemen iş ilanının linki, ilanlara bak demişiz. Tamam, biz de yazalım. İlanlara bak. Burada aynen iş ilanları
Linki alıyorum. Buraya kopyalıyorum. İlanlara bak. Tamamdır. Bunu değiştirelim. Arka plan resmini şöyle alalım. Üst orta bu şekilde. Biraz karartalım. Bunları da renklendirelim. Evet, bayağı metin rengi şöyle olabilir. Şunu da hatta böyle yapalım. Bu şekilde. Buraya da iletişim linkini verebilirim. Bize ulaşın de mesela. Bize ulaşın. Bize ulaşın. Ulaşın dedik. İletişim, şunun da bağlantı adresini kopyalayalım, yapıştıralım buraya. Tamam, bize ulaşın. Hatta biraz kalın olsun. Şöyle büyük olsun biraz daha. 20. Tamamdır. Yayınlayalım. Şöyle bir bakalım sayfaya şimdi. Evet. Karyolası yeni bir sayfa için finans uzmanı. Tamam. Yani evet, olmuş. Şimdi şu telefonu oraya, mesela telefon yerine bir WhatsApp yapabilirsiniz. WhatsApp kısmı. O da görünüm özelleştire gelelim. Evet, buradan şöyle buraya mesela WhatsApp diyelim. Ondan sonra metin rengi nasılmış? Biz nasıl yapmışız? Beyaz. Tamam. Metin rengi beyaz. Beyaz, doğru. Arka plan rengini şöyle yeşil yapabiliriz. Tamam. Yeşil yapsak, beyaz yapsak. Tamam. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Arka plan rengi. Vurguda beyaz olsun. Şunu beyaz yapacağız. Vurguda bunu yeşil yapacağız. O zaman. Şimdi şöyle. Evet. Böyle bir şey yapabiliriz. Bunda da vurguda yeşil. Öyle bir şey olabilir. Font
Şunu biraz kalınlaştırsak, böyle olsa, evet, olabilir. Tamam. Burada herhangi bir şey yok. Tabii buna WhatsApp linki, arkadaşlar internette aratın WhatsApp linki nasıl yapılıyor diye. Oraya telefon numaranızı WhatsApp işte artık kullanmak istiyorsanız yeni sayfada açsın seçeneğini yaparsanız bu sefer WhatsApp bağlantısı oluşturur. Tamamdır. Ana sayfa. Ha, şey vardı, logomuz vardı bizim. Logomuz nerede? Şunu kaldırdık. Görsel seçelim. Görselimiz beyaz olsun bakalım. Yani şöyle mavi. Logo genişliği. Şöyle. Beyaz almışız ya şu anda da ya. Kaldır. Beyaz yapalım. Tamam. %140. Tamam. Evet. Şeyde tablette evet, biraz daha büyütelim şöyle. 130 yapalım. Cep telefonunda cep telefonunda 100 olsun. Tamam. Yayınla dedik. Onda şimdi şöyle da kaldıralım. Buraya da mavi olan alacağız. Sayfalarda yani 150 deyip bir bakalım şimdi bir dakika. Niye böyle oldu? Yenileyelim bakalım sayfamızı. Tamam. Sayfada nasıl gösterecek? Mavi yani beyaz, bunları şey yapmamız lazım. Tamam, mavi. Bu şekilde olacak. Evet. Tamam. İletişimde. Tamam. Bunları karartmamız lazım, arka planları. Tamamdır. Oku site başlığı geç. Tamam. Site simgesini de seçelim. Ondan şundan yapalım. Şöyle şunu alalım. Site simgemiz. Bakın şu şekilde. Tamamdır. Geçtik. Alt kısım. Alt kısım logomuzu da değiştirelim. %60'larda iyidir diye düşünüyorum ama bir bakalım. 60. Yani biraz daha küçültebiliriz. 50 olabilir işte. Tamam. Bu şekilde olabilir.
Şuraya hemen reklamımı yapıyorum. Buraya da link verebilirsiniz arkadaşlar. Reklamımızı da yaptık. Hakkımızda hizmetler iletişim. Bu da alt menü zaten. Yayınla dedik. Gelelim sayfamıza gene. Ana sayfa. Tamam. Şöyle bir kaynağa gittik. Öğeyi denetleyelim. Cep telefonunda bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Öyle. İlanlarımız. Yorum. Tamam. Evet, gayet güzel gözüküyor. Tablette bakalım. Tablette de gayet güzel. Olmuş. İş ilanlarına bir daha gidelim. Şurayı bir düzenleyeyim ben ya. Şu arka tarafını bir resmi bir kaldıralım şuradan. Yani oraya da mesela ne olabilir? Şu olabilir. Şöyle. Yeterli. İş ilanları. Tamamdır. Ana sayfa, iletişim falan. Tamam. Gayet güzel bir sayfa oldu bence. Bütçeye göre de bence gayet uygun. Neden? Ücretsiz bir eklentinin özelliklerinden faydalandık. Ücretsiz bir temanın özelliklerinden faydalandık. Böyle bir site oluşturduk. Başlangıç seviyesinde bence gayet iş görür. Bütçenizi de yormadan bir site oluşturabilirsiniz. Hatta böyle siteler yapıp da para kazanabilirsiniz. Bir gelir sağlayabilirsiniz açıkçası. Arkadaşlar, videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar lütfen bir beğeni atın. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Destek olmanızı bekliyorum. Az bir sayı kaldı. 1000 abonemize aslında ben aklımda çok güzel bir şey vardı. Bir canlı yayın falan yapmayı düşünüyordum ama bu son sıralarda biraz da bu işlerle çok uğraşmaya başladım. Canlı yayına bir türlü bir de internette sıkıntımız var biliyorsunuz. Ama 1000 abonenin şerefine bir canlı yayın elimden geldiğince kısa da olsa belki de bir canlı yayın açmayı düşünüyorum açıkçası. Orada da hep birlikte sizlerle birlikte kutlamak istiyorum 1000 aboneye ulaşmamızı tabii ki. Sektör videolarıma lütfen seyredin arkadaşlar. Kanalda sektör videolarından faydalanabilirsiniz. Gelir sağlayabilirsiniz açıkçası. En azından eklentilerin mantığını anlayarak çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bu videoda artık bu konuda burada bitti. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.